Biliyor musunuz tarihe özellikle de 18. yüzyıla falan baktığımızda kafamızda hep böyle kusursuz bir düzen canlanır. Evet, o aydınlanma çağının getirdiği o meşhur rasyonellik falan değil mi? Aynen öyle. Gözünüzün önüne getirin lütfen. Devasa, karmaşık, hani böyle mükemmel tasarlanmış bir saat mekanizması düşünün. Herkesin o pudralı peruklar taktığı, duyguların değil de mantığın başrolde olduğu, aydınlanmanın tüm Avrupa'yı şekillendirdiği bir çağ bu. Çok doğru bir benzetme. O dönemin ruhunu anlamak gerçekten çok kritik çünkü. Yani bilimin, aklın, o keskin matematiğin mutlak zaferi yaşanıyor o sıralar. İnsan doğasının o daha karanlık, taşkın, hani kontrol edilemez taraflarının o kusursuz saat mekanizmasını bozmasına asla izin verilmiyor. Kesinlikle izin verilmiyor. Duygular bildiğin bir zayıflık, bir hata olarak görülüyor ve çok derinlere bastırılıyor. Ama sonra işte burası inanılmaz. O saatin kusursuz dişlilerinin arasına minicik bir şey düşüyor. Sadece 130 sayfalık incecik bir kitap. Ve o mükemmel işleyen devasa mekanizma aniden kelimenin tam anlamıyla infilak ediyor. Hem de ne infilak. Evet. Bugün önümüzdeki masada o patlamanın tam merkezine dair olağanüstü bir kaynak yığını var. Siz dinleyicilerimizi de aramıza alıp bu fırtınanın içine doğru çekmek istiyoruz bugün. Elimizde yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin 1774 tarihli başyapıtı Genç Werther'in Acıları, Marcel Clemens'in yazdığı çok çarpıcı önsöz ve bazı çok değerli çevirmen notları bulunuyor. Hı hı. Yani 24 yaşında gencecik bir yazarın sadece 4 haftada yazdığı bu kısacık metnin edebiyat dünyasını nasıl temelden sarstığına bakacağız. Amacımız tam olarak bu derinlemesine incelemede bunu ortaya çıkarmak. Bir dürüst olmak gerekirse hani bu materyalleri incelediğimizde bunun sadece edebi bir metin falan olmadığını görüyoruz. Bu kitap insan psikolojisini kitlesel olarak hacklemiş resmen. Bak o notları okurken aklıma ne geldi biliyor musun? Bu anlattıklarımız bana modern dönemdeki o akıl almaz çılgınlıkları hatırlattı. Yani yıl 1774. Ortada internet yok, sosyal medya yok, şey bile yok, telgraf bile yok. Yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Ama kitap yayımlandığı an kelimenin tam anlamıyla bir küresel yangın çıkıyor. Tüm Avrupa dillerine anında çevriliyor. Dahası hani insanlar sadece bu kitabı okumakla kalmıyorlar. Werther porselen figürleri üretilmeye başlanıyor. Düşünsenize evlerin salonlarını bu figürler süslüyor. İnanılmaz bir ticari başarı aslında. Aynen. Werther parfümü diye bir koku piyasaya sürülüyor ve kapış kapış gidiyor ya. Genç adamlar sokaklarda aynen romandaki Werther'in giydiği o meşhur mavi ceket ve sarı yeleklerle dolaşmaya başlıyorlar. Bildiğiniz üniforma gibi. Aynen öyle. Yani 18. yüzyılda insanlar kelimenin tam anlamıyla kurgusal bir karakterin merch'ünü, ticari ürünlerini satın alıyor. Bu bana bildiğimiz viral bir TikTok akımını falan ya da hani 1960'lardaki o devasa Beatles çılgınlığını anımsattı. İnternetsiz bir dünyada bu nasıl mümkün olabiliyor gerçekten? Çünkü Goethe onlara sadece bir hikaye vermedi, yani onlara yeni bir varoluş biçimi sundu diyebiliriz. Werther çılgınlığı tarihte bilinen ilk kitlesel pop kültürü fenomenidir aslında. İlk popüler kültür örneği, evet. Kesinlikle. Burada işin dinamiğini anlamak için kitabın nasıl yazıldığına bakmamız lazım. Kitap mektup formunda yazılmış, yani epistemolojik bir roman. Werther bu mektupları Wilhelm adında bir dosta yazıyor. Ama siz okuyucu olarak kitabı elinize aldığınızda o mektuplar doğrudan size yazılmış gibi hissediyorsunuz. Çok mahrem bir his veriyor olmalı. Aynen öyle. Werther'in o en mahrem, en karanlık ve taşkın duygularının tek sırdaşı bir anda siz oluyorsunuz. Yani okuyucuyu o kurgusal dünyanın içine, çok özel ve izole bir odanın içine hapsediyor bir nevi. Tam isabet. Ve az önce bahsettiğimiz o kuralcı, soğuk aydınlanma çağına bir geri dönelim. İnsanlara yıllarca mantıklı olun, duygularınızı bastırın, işte hiyerarşiye uyun falan denmişti. İçlerinde devasa bir boşluk, patlamaya hazır bir duygu birikimi vardı aslında. Bastırılmış bir nesil diyebiliriz. Kesinlikle. Klasisizmin o soğuk mermerlerine karşı bu kitap, Pan-Avrupa çapında devasa bir gençlik isyanını ateşledi. Erken romantizmin doğuşuydu bu aslında.
Goethe, o gençlere yıllardır bastırdıkları duygularını bir volkan gibi dışa vurabilecekleri edebi bir alan, hatta mavi sarı bir üniforma vermiş oldu. Ya işin ilginç yanı, bu etki sadece asi gençlerle de sınırlı kalmıyor biliyor musun? Kaynaklarda çok çarpıcı bir detay var. Napolyon Bonaparte, Ah, evet, o çok ilginç bir detay. Avrupa'yı kılıçtan geçiren, o devasa imparatorluğu kuran rasyonel askeri deha diyoruz. Bu kitabı tam 7 kez okuyor. Mısır seferindeyken o kavurucu sıcakta, çadırında, savaş meydanlarında ceketinin cebinde, kalbinin tam üzerinde taşıyor ya. Düşünün yani, koca Napolyon. Hatta edebiyat tarihinin en ilginç kesişim yerinden biri bence, Mary Shelley'nin o ünlü romanında yarattığı Frankenstein'ın canavarı bile ormanda saklanırken bu kitabı buluyor. Werther'in ölümünü okuduğunda oturup hüngür hüngür ağlıyor canavar. Yani düşünsenize, bir toplum dışı canavar bile kendi varoluşsal acısını, o derin yalnızlığını Werther'de bulabiliyor. Werther, acıyı, melankoliyi ve topluma uyumsuzluğu yücelten, adeta bunu kutsal bir mertebeye taşıyan yepyeni bir kahraman prototipi yarattı o dönem. Hı hı. İnsanlar onda sadece kurgusal bir karakteri değil, kendi içlerindeki o yıllarca bastırılmış benliği gördüler. Yalnız tam bu noktada bir duralım bence. Çünkü bu popüler kültür fenomeninin çok karanlık, çok ürkütücü bir evresi var. Kaynaklar bu işin sadece masum bir hayranlık, hani bir moda akımı olmaktan çok çabuk çıktığını gösteriyor. İşte işin trajediye dönüştüğü yer tam da orası. Kurgu yavaş yavaş gerçekliğe enfekte etmeye başlıyor. Evet, Werther gibi o mavi ceket ve sarı yeleği giyen gençler sadece onun gibi dolaşmakla falan kalmıyorlar. Ceplerinde kitabın bir kopyasıyla nehirlere atlayarak kendilerini boğmaya başlıyorlar. Ya da tıpkı romandaki o final sahnesinde olduğu gibi gece yarısı yazı masalarında kendilerini başlarından vurarak intihar etmeye başlıyorlar. Çok karanlık bir tablo. O dönem buna Liebestod, yani aşk ölümü demeye başlıyorlar hatta. Durum o kadar kontrolden çıkıyor ki, kitap bir anda Avrupa çapında bir halk sağlığı krizine, bir nevi psikolojik bir salgına dönüşüyor. Birçok şehirde 50 yıla varan sürelerle yasaklanıyor düşünsenize. 50 yıl. Dile kolay. Hatta bazı Alman kasabalarında bir renge düşman oluyorlar resmen, mavi ceket ve sarı yelek kombinasyonunu giymek bile yasa dışı ilan ediliyor. Aslında şaşırtıcı değil çünkü yetkililer o kıyafetin artık bir moda tercihi olmadığını, ölümcül bir ideolojinin üniforması olduğunu fark ettiler. Goethe'nin kendisi bile yarattığı bu canavardan dehşete düştü sonrasında. Nasıl düşmesin ki? Yıllar sonra 1787'de kitabın psikolojik etkisini azaltmak için böyle yumuşatılmış yeni bir versiyonunu yazmak zorunda kaldı adam. İnsanların onun o şiirsel kurgusunu bu kadar acımasız bir gerçekliğe dönüştürmesi onu resmen çileden çıkarıyordu. Üzerinde çok büyük bir baskı hissetmiş olmalı. Hem de nasıl? Kendisine gelip böyle hastalıklı bir merakla Werther tam olarak nerede öldü, işte gerçek Lotte şimdi nerede yaşıyor falan diye soran hayranlarından kaçar hale gelmişti Goethe. 1806'da Napolyon'la karşılaştıklarında bile Napolyon'un ona romanın kurgusu hakkında edebi eleştiriler yapması bile Goethe için aslında o devasa şöhret yükünün bir parçasıydı. Bıkmış adam yani artık. Tamamen bıkmış. Ve biliyorsunuz bugün psikolojide, medyada yer alan intihar haberlerinin ardından gelen kopyacı intiharları tanımlamak için kullanılan Werther etkisi terimi var. İşte bu terim gücünü tamamen bu anlattığımız 18. yüzyıl travmasından alır. Ya bekle, burada sana katılmakta biraz zorlandığım bir şey var aslında. Tabii dinliyorum. Bu kopyacı intiharların faturasını tamamen 130 sayfalık kurgusal bir kitaba kesmek ne kadar doğru sence? Yani 18. yüzyılda yaşayan o gençlerin nehirleri atlaması için başka hiçbir sebepleri yok muydu hayatta? Anlıyorum ne demek istediğini. Sanki kitap onları hipnotize edip tetiği zorla çektirmiş gibi konuşuluyor. Ama o dönemde zaten çok derin bir toplumsal bunalım, böyle korkunç bir eşitsizlik veya sınıfsal bir depresyon falan yok muydu? Werther sadece zaten patlamaya hazır bir bombanın fitilini ateşleyen küçücük bir kıvılcım olamaz mı? Bu gerçekten harika bir itiraz ve aslında meselenin özü de tam olarak burada yatıyor bence. Kitap tabii ki tek başına yoktan bir intihar dalgası falan yaratmadı. Toplum o dönemde o senin en başta bahsettiğin saat mekanizmasının içinde resmen boğuluyordu. Yani o baskıcı sistem yüzünden. Aynen. Aristokrasi ile burjuvazi arasındaki o devasa uçurum, genç yeteneklerin yükselebileceği hiçbir alanın olmaması,
Bürokrasinin o korkunç ruhsuzluğu falan. Gençler kendilerini tamamen sıkışmış, değersiz ve anlamsız hissediyorlardı. Werther, bu anlamsızlığa karşı nasıl isyan edebileceklerinin dilini, felsefesini ve bence en önemlisi estetiğini verdi onlara. Yani isyanı şekillendirdi. Kesinlikle. İntihar, o çağda kilisenin ve devletin rasyonel kurallarına karşı yapılabilecek en radikal başkaldırıydı. Kitap onlara dedi ki, sizin acınız bir hastalık değil, sizin acınız ruhunuzun yüceliğinin bir kanıtıdır. Vay canına. O zaman bu devasa sosyolojik patlamayı bir kenara bırakıp biraz da o kitabın kapağını aralayalım ve hikayenin kalbine inelim diyorum. Bence de metnin kendisine dönelim. Çünkü kaynaklardaki çevirmen notlarına ve ön söze falan baktığımda bugünün dünyasında genç Werther'in acılarının genellikle çok sığ böyle çok yüzeysel bir şekilde değerlendirildiğini görüyorum. Genelde herkes onu böyle basit, biraz arabesk, hani klasik bir karşılıksız aşk hikayesi falan sanıyor. Bir adam bir kadını sever, kadın başkasıyla nişanlıdır, işte adam acı çeker falan. Çok yaygın bir yanılgı bu maalesef. Aynen öyle. Ama detaylara indiğimizde bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğunu fark ediyoruz. Bu sadece bir yanılgı değil, edebi anlamda büyük bir haksızlık bence metne. Bu kitap aşkın çok çok ötesinde, karanlık bir psikolojik vaka analizi aslında. Kesinlikle öyle. Werther'in büyük aşkı Lotte ile tanıştığı anı genelde herkes bir milat kabul eder hikayede. Ama o mektupları biraz daha dikkatli okuduğunuzda, Werther'in Lotte ile karşılaşmadan çok önce bile hani ruhsal olarak tamamen parçalanmış, ağır melankolik ve çok tehlikeli bir şekilde kendi içine çökük bir karakter olduğunu görüyorsunuz. Evet, o ilk mektuplardaki ipuçları çok net. Hatta ilk mektuplarından birinde kullandığı o bence tüyler ürpertici bir ifade var. Diyor ki, zavallı kalbime hasta bir çocukmuş gibi davranıyorum ve onun her kaprisine boyun eğiyorum. Çok güçlü bir metafor. Yani sahnede henüz Lotte falan yokken bile Werther kendi zihninin dehlizlerinde kaybolmaya, o melankoliyi besleyip büyütmeye çoktan hazır. Lotte bu hastalıklı psikolojinin üzerine yansıdığı bir ayna. Hani belki de o fitili ateşleyen bir bahane oluyor sadece. Çok doğru. Ve bu bağlamda Goethe'nin doğayı nasıl bir metafor olarak kullandığına da çok dikkat etmek gerek. Okuyucu olarak siz kitapta sadece bir adamın reddedilişini falan izlemiyorsunuz. Bir zihnin yavaş yavaş, hani adım adım nasıl parçalandığını izlersiniz. Hı hı. Başlangıçta Werther doğayı nasıl tarif eder? Tanrı'nın sonsuzluğunu, şefkatini yansıtan muazzam bir cennet olarak görür. Böyle çimenlerin arasında yatıp en küçük böcekleri bile sevgiyle izler. Baharın o diriltici gücüne tapar. Doğa onun için tam bir ana kucağıdır o anlarda. Ama sonra işler değişiyor tabii. Kesinlikle. Werther'in zihni karanlığa gömüldükçe, hani kendi tabiriyle ruha hastalandıkça doğa algısı tam tersine döner bir anda. O muazzam cennet Werther'in gözünde aniden sonsuza dek yutan, sonsuza dek kusan vahşi bir canavara, böyle doymak bilmez devasa bir mezara dönüşür. Psikolojisinin doğaya yansıması hani klinik bir çöküşün edebiyattaki en kusursuz tasvirlerinden biridir. Evet ve işte işin içine diğer iki ana karakter yani Lotte ve nişanlısı Albert girdiğinde o hasta zihin modern tabirle söyleyecek olursak tam bir toksik ilişki üçgeninin ortasında buluyor kendini. O meşhur tanışma sahnesini ele alalım mesela. Werther, Lotte'yi ilk kez bir fırtına öncesinde görüyor. Lotte kendisinden küçük kardeşlerine böyle siyah ekmek kesip dağıtıyor orada. Çok ikonik bir sahnedir o. Ekmek kesme anı inanılmaz sembolik değil mi? Werther'in hayatında eksik olan o toprakla bağ kuran anaç, böyle şefkatli figürü orada iki ıhlamur ağacının gölgesinde buluyor birden. Ancak kaynaklardaki ön söz çok kritik bir şeye dikkat çekiyor burada. Lotte'nin karakter yapısı değil mi? Aynen. Lotte, hani o 18. yüzyıl romanlarında alışkın olduğumuz o kusursuz, pasif, ulaşılmaz, böyle masum azize figürlerinden biri falan değil asla. Gerçekten çok çarpıcıdır. Lotte sadece kurban edilen masum bir melek falan değildir o hikayede. Kendi cazibesinin o etrafa yaydığı enerjinin çok farkında olan, sıcakkanlı olduğu kadar böyle sınırları zorlamayı da seven, aşırı oyunbaz bir karakterdir Lotte. Ya hatta dürüst olalım, içinde çok ince, böyle zarif bir sadizm bile barındırıyor bence. O kadar ileri gider misin? Kesinlikle. Kanarya sahnesini hatırlasana. Lotte önce kendi dudakları arasından bir kanaryayı besliyor. Küçük kuş gelip onun dudaklarına konuyor falan.
Sonra Lotte o küçük kuşu alıp Werther'e uzatıyor, hadi sen de öp diyor. Werther kuşu öperken Lotte'nin o dudaklarının sıcaklığını, onun nefesini falan o kuş üzerinden hissediyor resmen. Çok yüklü bir sahne orası. Lotte, Werther'in ona fiziksel olarak dokunmasının tamamen yasak olduğunu çok iyi biliyor aslında. Ama bu tarz küçük, hani neredeyse baştan çıkarıcı ritüellerle aralarındaki o cinsel ve duygusal gerilimi sürekli kaynama noktasında tutuyor kız. Asla tamamen git demiyor adama ama tamamen de kabul etmiyor. O kanarya sahnesi, hani bedensel temasın kesinlikle yasak olduğu bir ortamda tutkunun objeler üzerinden nasıl transfer edildiğinin bence muazzam bir örneğidir. Lotte ateşe dokunmadan onunla oynamayı çok seviyor. Bir tarafta bu tehlikeli oyunları oynarken, diğer tarafta nişanlısı Albert var tabii. Evet, bir de Albert gerçeği var. Albert ise Werther'in tam anlamıyla zıttı. Tam bir burjuva, aşırı rasyonel, çok güvenilir, mizah duygusu neredeyse sıfır, dünyayı sadece mantık ve kurallar çerçevesinde algılayan, düz bir adam. Aslında okurken Albert'e sinir olmamız gerekiyor gibi hissettiriyor kitap bize. Ama adam günün sonunda sadece işine gücüne giden, mantıklı davranan çok düzgün birisi yani. Werther ise Albert iş seyahatlerindeyken falan sürekli onların evinde bitiyor. O dokunmama kuralı dedin ya az önce, işte o aralarındaki elektriği öyle bir noktaya taşıyor ki dokunulmayan, sadece birbirlerinin gözlerinin içine bakarak geçirdikleri her saniye aslında o tutkunun en yüksek perdeden yaşanması anlamına geliyor bence. Çok doğru bir tespit. Albert aslında Goethe'nin o şiddetle eleştirdiği aydınlanma çağının rasyonalizminin ete kemiğe bürünmüş halidir. Albert için her şeyin bir açıklaması, net bir nedeni ve bir sonucu olmalıdır hayatta. Duyguların da kontrol edilebilen basit mekanizmalar olduğuna inanır o. Eninde sonunda reddetmesinden ibaret falan değil. Werther'in o kendi yapısı, bahsettiği o hasta kalbi ve bu toksik üçgenin dinamiği ta en başından onu bu yok oluşa programlamıştı diyebiliriz. Kesinlikle. Kaçınılmaz bir sondu bu. Werther sadece Lotte'ye falan değil, kendi hissettiği o devasa, ezici acıya da bağımlıydı bir bakıma. Lotte ona günün sonunda evet deseydi bile, Werther kendi içindeki o fırtınayı başka bir şekilde yaratıp o acıyı çekerdi diye düşünüyorum ben. Söylediğin şey bizi romanın bence felsefi zirvesine, o büyük çatışmaya getiriyor tam da. Kendi zihninin canavarlarıyla artık başa çıkamayan Werther'le, hani her şeyi sadece mantıkla çözmeye çalışan Albert arasında geçen o meşhur okurken kan donduran intihar tartışması. Evet, o sahne gerçekten inanılmaz. Albert tam bir kural insanı olarak intiharı sadece bir zayıflık, hani bir aptallık ve tam bir ahlaki çöküş olarak nitelendiriyor karşısında. Ona göre aklı başında ahlaklı hiçbir insan kendi mantığını böyle bir kenara bırakıp tutkularına falan yenik düşmez, kendi canına kıymaz. Çok klasik, dogmatik bir bakış açısı bu. Ama Werther'in buna verdiği cevap var ya, işte bu cevap edebiyatı ve psikolojiyi resmen asırlarca öteye sıçratan hamledir bence. Werther intiharı ahlaki bir zayıflık olarak falan değil, fiziksel, bildiğin ölümcül bir hastalığa benzetiyor. Kötü huylu bir ateşlenmeye, ağır bir enfeksiyona benzetiyor. Evet, hatta o diyaloğun bir yerinde Werther aynen şöyle diyor. Doğa, karmaşık ve çelişkili güçlerden oluşan labirentten bir çıkış yolu bulamaz ve ölmek zorundadır. Ve Albert'e dönüp o can alıcı, o muazzam soruyu soruyor. Nasıl ki ölümcül, böyle amansız bir ateşli hastalıktan can veren birine ne kadar da zayıfmış, keşke iradesini kullansaydı demiyorsan, ruhsal bir acıdan ölen birine de bunu diyemezsin. Muazzam bir argüman. Ya burada biraz durup düşünelim gerçekten. Yıl 1774. Bu cümle günümüz modern psikolojisinin ve psikiyatrisinin hani depresyon sadece bir üzüntü değil, biyolojik ve psikolojik ölümcül sonuçları olabilen ciddi bir hastalıktır tezine ne kadar akıl almaz derecede yakın, değil mi? Yüzyıllar öncesinden bir teşhis gibi adeta. Goethe'nin hani Freud'dan, o modern terapilerden yüzyıllar önce bir karakterin ağzından mental çöküşü bu şekilde tanımlayabilmesi inanılmaz bir gözlem yeteneği bence. Kesinlikle öyle. Werther bu sözlerle sadece Albert'i değil, tüm o yüzyılın ahlak anlayışını karşına alıyor aslında. Werther, o dönemki sınıf ayrımcılığının, o aristokrasinin kibrinin ve insanları sadece birer rakama dönüştüren bürokrasinin ruhsuzluğunun da bu hastalığı beslediğine inanıyor içten içe. Haklılık payı da var. Goethe'nin dehası asıl şurada yatıyor.
tartışmayı okurken mantıken Albert'in haklı olduğunu, hani tutkuların bu kadar başıboş ve serbest kalmaması gerektiğini içten içe biliyorsunuz okuyucu olarak. Ama yazar o mektup formatı sayesinde sizi yani okuyucuyu o odadaki sessiz sırdaş yaptığı için Werther'in argümanlarındaki o saf, o savunmasız duyguyu resmen iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Aynen öyle. Werther'e hak vermeseniz bile onunla birlikte o zihin labirentinin içinde kayboluyorsunuz okurken. Çok doğru ve o labirentin sonu gelip dayandığı final o kadar sinematografik, o kadar detaylı tasarlanmış ki hani insan okurken resmen nefesini tutuyor. Werther artık o karanlıktan asla çıkamayacağını anlıyor, seyahate çıkacağını bahane ederek uşağı aracılığıyla bir not yolluyor ve Albert'ten yolculuk için o tabancalarını ödünç istiyor. İşte o an Lotte. Uşak notu getirdiğinde Lotte bir şeylerin fena halde ters gittiğini, hani Werther'in o silahlarla ne yapacağını içgüdüsel olarak anında hissediyor. Hem de bütün hücreleriyle hissediyor o yaklaşan felaketi. Duvara asılı tabancalara doğru giderken tir tir titriyor kadın. Hatta silahların tozunu alıyor. Lütfen şu detayın güzelliğine bakar mısınız? Sevdiği adamın intihar edeceği silahları duvardan alıyor, özenle tozlarını siliyor ve kendi elleriyle uşağa teslim ediyor. Adeta kaçınılmaz olan bu trajik sona, bu ölüme kendi eylemiyle suç ortağı oluyor Lotte. Orada Werther'in kaderini o an mühürlüyor aslında. Sarı yeleğini son bir kez giyiyor, masasında Gotthold Ephraim Lessing'in Erdem ve Ölüm üzerine yazılmış o ünlü trajedisi Emilia Galotti açık duruyor, bir kadeh şarap içiyor ve gece yarısı o kuralcı dünyaya bir türlü sığmayan bedenini o tabancayla vurarak yok ediyor. O final kesinlikle sıradan bir ölüm tasviri falan değildir. O tam anlamıyla bir ritüeldir. Çok estetik bir başkaldırıdır bence. Werther giydiği o üniformalarıyla, masasında açık bıraktığı kitapla ve Lotte'nin dokunduğu o silahla aslında rasyonel dünyadan yani Albert'in temsil ettiği o soğuk gerçeklikten intikam alır. Çok şiirsel bir intikam. Lotte'nin o silahları verirkenki çaresiz titremesi, tüm o mantık çağının, doğanın o yıkıcı tutkusu karşısındaki mutlak yenilgisini simgeler aslında. Peki, şimdi size dönüyorum. Neden bu 250 yıllık Alman romanını masaya yatırdık bugün? Şu an bu dijital ekranlara bakarken, bilgi bombardımanı altında böyle ezilirken, her şeyi algoritmalara ve mantığa döktüğümüz o rasyonel 21. yüzyıl yaşamımızda, genç Werther bizi neden bu kadar ilgilendirsin ki? Çok haklı bir soru. Neden ilgilendirsin? Çünkü hepimiz hani ne kadar mantıklı kararlar aldığımızı, ne kadar kuralcı yaşadığımızı iddia etsek de, içimizde çok derinlerde bir yerlerde o aydınlanmanın kurallarına isyan eden, duygularının tüm o sınırları aşıp taşmasını arzulayan gizli bir Werther taşıyoruz. Bu kaynaklar bize şunu çok net gösteriyor, duyguların gücünü küçümsediğimizde, onları sadece böyle verilerle, mantıkla ve iş programlarıyla baskılamaya falan çalıştığımızda o duygular bir labirentte kaybolup çok daha yıkıcı, çok daha karanlık şekillerde yüzeye çıkabiliyorlar hayatta. Ve bence daha da önemlisi Medyanın ve belli bir anlatının bizi nasıl tamamen ele geçirebileceği gerçeği, değil mi? aynen öyle. Bırakmak istediğim son düşünce de tam olarak bu aslında. Bir düşünün, 18. yüzyılda sadece basılı birkaç yüz sayfalık kağıt, mürekkep ve hani kurgusal mektuplar üzerinden koca bir kıtayı saran devasa bir psikolojik salgına, gerçek hayattaki kanlı ölümlere ve bir moda akımına yani o meşhur Werther etkisine yol açılabildi. İnsanların psikolojisi bir kitapla resmen yeniden kodlandı. Doğru. Şimdi günümüzü bir düşünün, cebinizdeki akıllı telefonları, sosyal medyanın o sürekli yenilenen çılgın akışlarını, algoritmaların bizi içine hapsettiği o sonsuz içerik döngülerini falan düşünün. Bunlar modern çağın dijital mektupları değil mi aslında? Kesinlikle öyle. Eğer 130 sayfalık bir kitap, insanlara kendi acılarını bir üniforma gibi giydirebildiyse, bugün her saniye maruz kaldığımız, hani kendi rızamızla tükettiğimizi sandığımız o içerikler bizi nasıl şekillendiriyor acaba? Acaba kendi içimizden geldiğini inandığımız arzularımız, hissettiğimiz eksiklikler, satın aldığımız kimlikler, tıpkı 1774'teki o mavi ceketler ve sarı yelekler gibi başkaları tarafından mı tasarlanıyor şu an? Çok çarpıcı bir soru bu. Kendimize ait olduğunu sandığımız o en derin, en mahrem duygularımız gerçekten bize mi ait?
Yoksa biz de bu ekranların ardından zihnimize fısıldayan milyarlarca yeni Werther'in etkisi altında, farkında bile olmadan kendi sonumuzu mu süslüyoruz? Bunu bir düşünün. Bu sohbetteki kaynakların derinliklerinden çıkarken sizi bu soruyla baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki sefere kadar hoşça kalın.